Selamlar dostlar. Ben Mahir. Bu videomuzda cevabı en çok aranan sorulardan bir tanesine ben de cevap aramaya çalışacağım. Asker merkez köyden mi basılmalı, yan köyden mi basılmalı? Tabii ki günün sonunda ben de net bir cevap vermeyeceğim. Diyeceğim ki karar size bağlı. Şimdi asker köyünün merkez köyüyle aynı köy olmasının artıları da var, eksileri de var. Veya asker köyünün yan köy olmasının artıları da var, eksileri de var. Günün sonunda bu artılara, eksilere göre sizin karar vermeniz gerekiyor. Ve bence bu sizin vereceğiniz bir sabit karara da bağlı olmayabilir. Belki oyun tarzınız o an asker köyünüzün merkez köy olmasına doğru evrilecektir. Belki bir serverda da yan köy olmasına izin verebilir. Açık konuşmak gerekirse oyunu sağlam oynayan oyuncuların genellikle asker köyü yan köy olur. Ama bu oyuncu aktiftir, savunma konusunda sıkıntısı yoktur, odur budur yani birçok olay vardır ve asker köyü yan köy yapabiliyordur. Devam edelim. Asker köyünüz eğer merkez köyünüzse savunulacak tek bir adet köyünüz var demektir. İki tane farklı köyü savunmak durumunda kalmazsınız. Savunacağınız tek bir köy vardır. Bu bir avantaj. Ama bunun eksisi olaraksa eğer sizin bir şekilde merkez köyünüz sıfırlanırsa hem merkeziniz hem de askeriniz aynı anda buhar olmuş olur. Yani bunun bir artısı varsa o şekilde de bir eksisi var. Asker köyünüz merkez köyünüzse ikinci aldığınız köy muhtemelen merkez köyünüz olacak ve siz direkt asker basımına başlayabilirsiniz. Asker köyünüzü kurmanızı veya geliştirmenizi beklemenize gerek kalmaz. Direkt asker köyünüz hazır olur. Bu bir artısı. Bir diğer artısı merkez köyünüz reislenemez. Asker köyüm reislenecek diye bir kaygıya düşmek durumunda kalmazsınız. Ancak köyünüzü sıfırlayaraktan hem askerinizi hem merkezinizi buhar edebilirler. Bu da bir diğer artısı. Asker köyünüz aynı zamanda merkez köyünüz olursa askerinizi beslemek daha kolay olacaktır. Çünkü zaten üretimin olduğu yer. Orası tahıl belki de ekside gibi bir problem de yaşamayacaksınız. Tahılınız artıda olacak. O yönden de artıdasınız. Üretim ve yağma geliriniz bir arada olacak. Askerinizi de yağmaya çıkartıyorsanız eğer yaptığınız yağma geliri de merkeze toplanacak. Saatlik üretiminiz de merkeze toplanacak. Hepsini bir arada idare etme imkanınız var. Ama bunun karşısında koyabileceğimiz bir eksisi ise merkez köyün geliriyle yağma geliri birbirine karışmış olur. 15 tarlalık köy gelişim videomuzda da söylemiştim. Genellikle merkez köyü ilk etaplarda bir ayrı tutarlar ki merkez köy kendi kendine geliştirsin. Ordu diğer tarafta kendi kendine gelişsin. Ama burada ikisi bir araya gelecek. Bu durumu yönetmek biraz daha zor olabilir. Karışabilir. Yani birazcık askere yön verseniz merkez köyün tarlasını basmak gecikebilir. Tarla basayım deseniz belki de askeri ihmal edeceksiniz. Burada böyle ortalık birazcık karışma ihtimali de var. Yani bunun artısı olduğu gibi böyle de bir eksisi söz konusu. Oyun ilerlediğinde depo tılsımını kullanmak sizin için son derece önemli. Çünkü tarla basmaya devam etmek için depolara ihtiyacınız var. Sizin boş depo yeriniz yok. Çünkü neden? Hem asker köyünüz hem de merkez köyünüz bir arada. Boş alanlar askeri binalarla dolmuş vaziyette ve siz tarlalarınızı belki de belli bir miktarın üstüne çıkartamadınız. Tarlalarınızı geliştirmek istiyorsanız depo tılsımını almak zorundasınız. Böyle bir durum oluşuyor. Yani kesinlikle bir depo tılsımı kullanmanız gerekiyor. Bunu eksisi olarak sayabiliriz. Ama bu eksi ise şu da artısı depo tılsımınızı bir defa aldığınız takdirde size yeterli olacaktır. Ekstra asker köyüne de bir defa daha bir depo tılsımı alayım demenize gerek kalmayacak. Tek seferde bütün işi çözmüş olacaksınız. Merkez köyünüzde asker kaçınmayı aktif edebilirsiniz. Askeriniz yakalanmayacaktır saldırılarda. Bu da sizin için bir artı. Ama eğer yağma yapan bir oyuncuysanız asker kaçırmanın da bir önemi kalmıyor. Çünkü yağmadan geri dönen askerleriniz olduğunda 10 saniye içerisine rakip saldırı denk geldiğinde askerleriniz zaten kaçmayacak. Dönen asker var diye. Yani bu da artı ama bazen de artısı olmayabilir. Ardından casuslanarak tahmini asker sayınızın tespit edilmesi daha zor. Bu ne demek? Hani casuslandığımda zaten askerimi görmeyecekler mi diyeceksiniz. Burada kastettiğim şu. Askeriniz yağmadadır veya saldırıdadır. Köyde askeriniz yoktur. Rakip 10 saniye arayla 20 saniye arayla size casus gönderir ve aradaki saatlik üretim artışından veya azalışından tahmini tahıl tüketiminizi hesaplar. Şimdi sizin bu asker köyünüz aynı zamanda merkez köyünüz olduğunda sizin tarla seviyenizi de bilmesi gerekecek. Örneğin 100 vaharınız alınık olsun ve tarlalarınız 16. seviyede olsun. 65 bin üretiminiz var. Eğer ki o 10 saniyelik 20 saniyelik üretimde tahmini olaraktan saatlik 10 bin arttığını görürse sizin tarlalarınızın da 16 olduğunu biliyorsa bu demek oluyor ki sizin 50
55 bin tahıl tüketen bir ordunuz var. Rakip buradan bunu anlayabilir. Ama belki de rakip zannediyor ki sizin tarlalarınız 14. Bakın üretiminiz 41 bin. 10 bin arttığını görmüştü. Bu defa diyecek ki o zaman onun 30 bin tahıl tüketen bir ordusu var. Yani bu noktada hata yapma ihtimali var. Tarlalarınızı bilmediği için. Eksilerde atladığımız eksilere gelelim. Depo ve ambar sıkıntınız var. Bu had seviyede olacak. Hem askerleri beslemek yönünden hem tarla basmak yönünden sizin depo ve ambara ihtiyacınız var. Ama yeriniz çok az kaldığı için bu konuda epey sıkıntı yaşayacaksınız. Oyunun ilerleyen aşamalarında kaynak yönünden sıkıntı yaşamamaya başladığınızda çift kışla ve çift ahır ile ordunuzu hızlıca büyütme imkanınız yok. Çünkü merkez köye çift kışla çift ahır yapılamıyor. Yani büyük kışla ve büyük ahır merkez köye kurulamıyor. Bu da bir diğer eksiniz. Ardından asker köyünüzün merkez köyünüz olduğu tespit edildikten sonra sizin asker köyünüzü gizleme şansınız yok. Çünkü rakip biliyor ki sizin askeriniz merkezde. O merkez köy ibaresi oraya damgalanmış oluyor ve sizin askerinizin nerede olduğunu her daim rakip bilmiş oluyor. Böyle de bir eksi var. Şimdi gelecek olduğumuzda asker köyü eğer yan köy ise yine artılardan incelemeye başlayalım. Asker köyünde daha fazla ve depo ambar kurabileceksiniz ve askerinizi beslemeniz daha kolay olacak. Aynı zamanda merkez köyünüzde kışla ahır, tamirhane, hastane, turnuva yeri, belki de yalak gibi binalarınız olmadığı için daha fazla depo ve daha fazla ambar kurabileceksiniz. Bu sayede daha rahatlıkla tarlalarınıza dönebileceksiniz. Bu da çok büyük bir artı. Gelecekte çift kışla ve çift ahır basma imkanınız olacak. Kaynaklarınız çoğaldığında büyük kışla ve büyük ahırı yan köyünüzde kurup aynı sürede 2 kat daha fazla ordu eğitme imkanına sahip olacaksınız. Diyelim ki merkez köyünüz rakip tarafından yıkıldı, yerle bir edildi ama en azından askerlerim sağlam kaldı diyeceksiniz. Ki oyunun belli bir aşamasından sonra ya merkez köy ya asker köyü ikisinden birinin garanti gideceğini düşünün. Herkes burada zaten istisnasız bir şekilde merkez köyünün feda olmasını ister. Askerlerim sağlam kalsın der. Bu da o noktada iyi bir durum. Merkez köyünüz yıkılsa bile asker köyünüz sağlam kalmış olacak. Ama tabii bir diğer şekilden baktığımızda da korunması gereken köy sayınız 2'ye çıkacak. Hem merkezinizi korumanız lazım hem de asker köyünüzü korumanız lazım. Tabii bu en az bir ordu basanlar için 2, 3, 4 ordu basanların derdi daha büyük. Ama zaten 3-4 ordu basıyorsa onun da hazırlığı vardır. Onlara değinmiyorum ben bilerek de. Bir diğer durum asker köyü ile merkez köyü ayrı olduğunda asker köyü kendi yanında kavrulup merkez köyü kendi yanında kavrulabilir. Üretimleriniz, gelirleriniz, yağma gelirleriniz birbirine karışmaz ve bu sayede asker köyü sadece kendisine, merkez köyü sadece kendisine daha iyi bakabilir. Birbirine karışmamış olur. Onun haricinde depo tılsımı almadan da kendini kendine yetebilir. Depo tılsımını asker köyüne almanız sizi rahatlatacaktır. Ama alanınız normale göre yani merkez köyde olmasına göre biraz daha fazla olacağı için kendine yetebilen bir ambar kapasiteniz olabilir. Hatta merkez köyünüzde de bundan önceki videolarımızda incelemiştik. Depo tılsımı olmadan tarlalarımızı 19'a kadar bile getirebilmiştik. Ki 19 bence çoğu serverda fazlasıyla yeterli bir sınır. Yani tarlaları mesela 20 yapmak, 19 yapmak her zaman gerekli olmayabilir. Her zaman kendisi de amorti etmeyebilir. Çok kısa sürede yapabiliyorsanız kendisini amorti eder. O zaman yürümeniz mantıklı olabilir. Ondan ötürü belki de depo tılsımına hiç gerek kalmadan bile hem merkezinizdeki hem de yan köyünüzdeki işinizi görebileceksiniz. Böyle de bir ihtimal var. Depo köyü kurarsınız. Depo köyüyle merkezinize hem de buraya yardımcı olursunuz. Belki de hiç depo tılsımına ihtiyacınız olmayacak. Böyle de bir artısı var. Ama tabii bunun bir dezavantajı olarak bakarsak da tılsım kullanmak istediğiniz takdirde 2 farklı köy içinde kullanmanız gerekiyorsa 2 defa tılsım almanız lazım. Diğerinde bir defa da alıyordunuz. Bunu da eksisi olarak sayabiliriz biz bu durumu. Bir diğer durum askerlerinizin gizlenme ihtimali var. Ne demek istiyorum? Bir köyünüzden siz saldırı attınız. Rakibiniz artık ordu köyünüzün orası olduğunu biliyor ama koordinatını rakibiniz not almadı veya arşive çekip kaydetmedi. Bir şekilde raporu kaybetti. Ordunuzun raporunu. Bu olabiliyor. Veya rakibiniz önemsemedi. Sizin asker köyünüzü kaydetmeyi nasıl olsa belli diye düşündü. Siz de gittiniz bir oyun yaptınız. Nüfus azaltması, diğer köylerden başka bir tanesinin nüfusunu arttırmak, ardından köy hatlarına yeniden oynamak gibi bazı işlemler yaptınız. Rakibiniz belki de sizin asker köyünüzü yanlış hatırlayabilir. Yani o köye operasyon yaparlar ama o köy sizin hiç önemli bir köyünüz bile değildir. Yani sırf şaşırtmalık oluşturduğunuz bir köy. Bu gerçekten mümkün mü derseniz mümkün. Bizim başımıza geldi. Rakibin elindeki hedef listesi kağıdına ulaşmıştık. Oradaki ulaştığımız köylerden bir tanesine baktık ki koordinatı hatalı. Yani köy adı doğru ama koordinatı hatalı. Herhalde köy adını kaydetmişler. Koordinatı hatalı. Yanlış köyümüzü aslında biliyorlardı bir de. Hangi köyden asker bastığımızı biliyorlardı. Defalarca saldırıya gittik. Ama demek ki orada takibi kaçırmışlar ve yanlış köyü odak aldılar. Belki de sadece resim aldı. Resim aldığından da köy adından bulurum diye düşündü. Ama bulamadı. Yanlış köyü, yanlış köye hedef aldılar. Bu da bir artısı aslında. Gizleme gibi bir
imkanınız olabilir. Taktik yapma şansınız olabilir. Beğenmediğimiz eksilerine gelelim. Asker köyünüz yan köy olduğunda asker köyünüzün de reislenme riski var. Ve bunu yapmak için çok değil 2 tane ordu bile yeterli olabilir. Sizi hazırlıksız bir anında yakalayan bir ordu reislendiği takdirde bütün ordunuzda buhar olacaktır. Bu da çok büyük bir eksisi. Asker basımınız biraz daha gecikebilir. Çünkü önce ikinci köyünüzü kuracaksınız. İkinci köyünüz yani merkezinizi kuracaksınız ve ilk köyünüzün olduğu bölgeden daha uzak bir noktada köy kuracaksanız eğer sizin üçüncü köyünüz asker köyü olacak. Yani biraz daha zaman geçecek. O yüzden askerlerinizin basımı bir tık daha geç olmuş olacak. Eksi olarak da bunu sayabiliriz. Askeri beslemek gerekecek. Merkez köyünüzde olduğu gibi hazır zaten üretimden asker beslenmeyecek. Onun için bir düzenek oluşturmanız gerekecek. Aslında bu çok büyük bir eksi değil. Yani ticaret rotası çıktığından beri bu sorun değil. Rotayı kuruyorsunuz, köylerinizi ayarlıyorsunuz. Ne kadar tahıl üretiminiz varsa köylerinizden bir ayarlıyorsunuz düzeni. Askeriniz zaten kendi kendine bakılıyor. Çok büyük bir eksi değil ama not almak istedim. Bir diğer konu yan köyde asker kaçırmanız yok. Bu özellik yalnızca merkez köyde kullanılabilir. Böyle de bir eksiniz var. Ama az önce bu noktada anlattığımız gibi zaten yağmaya çıkıyorsanız yağmadan dönen askerlerinize rakip takıldığı takdirde zaten asker kaçırmanız çalışmayacak. O yüzden belki de bu da çok eksi bir durum değil. Casus ile asker sayınız tahmin edilebilir. Bu çok daha kolay tahmin edilebilir. Yine burada az önceki durumu anlatıyorum. Zaten rakip sizi casusladı ve tüm ordunuzu tek bir seferde gördüyse buna yapacak bir şey yok. Zaten rakip sizi yakaladı demektir. Ama sizin askeriniz yağmada veya saldırıda sürekli. Rakip sizin asker sayınızı göremiyor. Rakip şunu yapabilir. 10 saniye 20 saniye arayla casus gönderir. Hatta bunu 2 tane değil 3 tane 4 tane peş peşe de yapabilir. Hani belki o an köyünüze bir kaynak girişi oldu. Ondan da kurtulmak için teyit amaçlı 3 tane 4 tane de atabilir peş peşe. Ve gönderdi. Normal bir köy sahip olduğunuzu düşünelim. Şöyle sizin üretiminiz 2100. Nüfus zaten bunun 1000 tanesini götürecek. Sizin o köyünüzün tahıl üretimi 1000. O kadar. Bir baktık ki saatlik hesapladı 50.000 eksidesiniz. Yani demek ki sizin 50.000 tüketen bir ordunuz var. Gelecek buraya. Cermen oynadığınızı düşünelim. Gelecek hemen buraya simülatöre. Hemen şöyle yaklaşık olaraktan yazacak. Tabii birazcık da tamirhaneyi düşük tutar. Neden? 7/24 tamirhane çalışmayabiliyor. Onu da hesaba katarak hemen şöyle 50.000 tahıl tüketen bir orduya bakacak. Yani sizin 25.000 tokmak, 6.000 toyton, 2.000 koç bu civarlarda bir ordunuz var. Rakip bunu buradan anlamış olacak. Askerinizi görmese bile saatlik üretiminizden bunu daha rahatlıkla tespit edecek lafın özeti. Evet umarım atladığım başka bir şey kalmamıştır. Lafın özeti günün sonunda hangisi daha mantıklı derseniz bu tamamen size kalmış. Yani buna benim diyebileceğim net bir şey yok. Tabii ki gönül ister ki asker köyü merkez köyden ayrı olsun. Ayrı olduğu takdirde merkez köy daha iyi gelişiyor. Asker köyü ayrı oluyor. Gelecekte büyük kışla büyük ahır kurabiliyorsunuz gibi gibi artıları sayesinde aslında tercih edilmesi gereken durum asker köyün yan köyde olması durumudur. Ama şartlar el vermez. Durum sizi ona iterse asker köyünüzü merkez köyde yapabilirsiniz. Bu biraz daha zorlayıcı olacaktır ama mümkündür. Evet sanırım söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım bir şey atlamamışımdır. Hazırlamaya çalıştım atlamamak için ama umarım atlamamışımdır. Sürçülisan ettiysem affola. Sağlıcakla kalın efendim.